videoda karşınızdayım. Bu videoda farklı bir çalışma yapacağım. Daha önceden seyretmiştiniz. Farklı videoları yapıp sizlere, değerli arkadaşlarıma, dostlarıma yayınlıyorum. Yeni videoda başka bir şey arkadaşlar dinleyeceğiz. Hatta doğru ikiye ayırdım. Alt tarafta başka bir şey, üst tarafta başka bir videoda başka bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar artık dünya globalleşti. Artık herkesin söylediği bir kelime. Globalleşen dünyada herkesin videolarını uluslararası şekilde arkadaşlar seyredebiliyor. Biz Hindistan'da arkadaşlarımızın veyahut da Almanya'da veyahut da Kolombiya, Brezilya'da bu iş yapan arkadaşlarımızın, İtalya'daki arkadaşlarımızın işini seyrederken onlar da bizim işlerimizi seyrediyorlar. Dolayısıyla birbirimizi takip ediyoruz, etkileşiyoruz ister istemez. Bizim yaptıklarımızı onlar kendi videolarında çekip yapıyorlar. Onların yaptıklarını biz taklit ederek bazen de yeni bir şeyler katarak uyguluyoruz. Dolayısıyla birbirimizden etkileşiyoruz. Tabii ki onlar yaptı, biz yapmayalım değil. Arkadaşlar yenilik güzeldir. Onların yaptıklarını biz de yapıyoruz. Bizim yaptıklarımızdan da onlar bakıyorum bir sonraki günlerde aynı benzer çalışmalarını onlar da yapıp yayınlıyorlar. Dolayısıyla herkesin benim gibi kendine has münhasır bir takipçi kitlesi var. Arkadaşlar bizler sizin gibi değerli takipçilerimize, dostlarımıza bu işe merak salmış, dekorasyona, yalıtıma merak salmış kitlelere, insanlara, dostlarımıza arkadaşlar farklı çalışmaları göstermeye çalışıyoruz. Sizlere fikir olması açısından videolar yayınlıyoruz sürekli. Siz de evinizde yapabilin diye ben genelde anlatımlı arkadaşlar şekilde kullandığım malzemeleri anlatmaya çalışıyorum. Yakın markaj videolar çekiyorum ki siz de evinizde yapın diye. Dolayısıyla İnegöl'de ben bulunduğum yer itibariyle Bursa İnegöl'de ki işlere beni çağıranlara gidiyorum. Ama uzak yerlere gidemiyorum. Burada olsun, başka yerde olsun arkadaşlar dekorasyon işlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu maksatla bu videoları çekiyorum. Eli yatkın olanlar, biraz çılgın olanlar, niye ben de yapamayayım diyenler arkadaşlar bu anlattığım, gösterdiğim görselli videoları kendi evlerinde yapabilirler. Hatta bu işten para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla çok korkulacak işler değil. El yatkınlığınız varsa, burcunuz da benim gibi akrepse, böyle sanatsal çalışmalara çok meyilliyseniz neden olmasın. Dolayısıyla bu videoları biraz böyle videolu, görselli şekilde, anlatımlı şekilde yapma amacım siz değerli dostlarıma bu işi kolay olduğunu gösterebilmek, farklı çalışmaları da sizlere sunmak. Arkadaşlar eskiden şimdi de hatta var daha çok ev hanımlarımız, bayan kardeşlerimiz, ablalarımız, bayanlar şöyle bir onlarda şey var, bir yere gittim, bir eve gittim, ya bir güzel duvar var veya da çok güzel bir perde var, niye bende de olmasın, aynısını istiyorum deyip çok paralar verip aynısının benzerini kendi evinde arkadaşlar yapmaya çalışıyorlar. Ve hatta bir koltuk görüyor, aynı güzel koltuk gördüm, aynı koltuktan bende de olsa deyip eşine aldırıyor ve kendisi çok paralar bağlayıp aynı koltuktan kendi evine de alıyor. Arkadaşlar artık bu olay, bu moda bitti. Dekorasyonlarda olduğu gibi ben her zaman size sunuyorum. Kendinize ait, kendi imzanızı taşıyan, kendi istekleriniz doğrultusunda arkadaşlar artık dekorasyonlar moda. Dolayısıyla birisinin evinde gördüğünüz dekorasyonu ben şahsen beğenmiyorum, yani sevmiyorum. Benim evimdeki dekorasyon bana özel olmalı. En azından rengi başka olmalı, şekli, ölçüleri başka olmalı. Sizlere tavsiyem arkadaşlar artık moda değişti. İnsanlar artık İtalyan sıvı olsun, içindeki renklerini değiştirerek İtalyan sıvı istiyorlar. Ve hatta akış şeklinde İtalyan sıvını yaparken değişik istiyorlar. Tuğla desenlerde arkadaşlar eskiden düz tuğla modaydı, şimdi yatık tuğla moda. Ve hatta başka birisi aynı tuğlayı yap ama rengi başka olsun diyor. Ben bunları takdirle karşılıyorum. Arkadaşlar dekorasyonlarda kendi evimizde yaptığımız dekorasyon bizim en azından fikir olarak imzamızı taşımalı. Ev sahibinin bu konuda fikri yoksa ben genelde işte beğendiğim o evin ambiyansına gidecek dekorasyonu tavsiye ediyorum. Ama bilinçli müşterilerime soruyorum, siz nasıl isterseniz deyip de o evde yapacağım çalışmayı yapıyorum. Renklendirmeyi o şekilde yapıyorum. Bu işe gönül vermiş arkadaşlara tavsiyem dekorasyon yapımında. Arkadaşlar sıkça soruyorsunuz, Özgür Usta hangi malzemeyi kullanalım, kaç milim kalınlığında yapalım, ne renkte boyayalım.
Arkadaşlar ev sahibiyle veyahut da işi yapacağınız kişiyle istişare halinde olun. Muhakkak sorun derim ben. Onun fikrini alın. En azından beklentisini duyun. Sıkılgan birisi mi? Yapacağınız işten kısa zaman sonra sıkılır mı? Sıkılmaz mı? Gibi kriterler önemli. Atıyorum alçıyla yapılan bir işi sonradan kazıması kolay olur. Ama fayans, çimento, su tamir harcı gibi malzemelerle, çimento bazlı malzemelerle arkadaşlar yapılan dekorasyonu kazıması zor olur. Alçıyı kazımak kolay olur. Kalın yapılan bir uygulamanın harfiyatı çok olur, ince yapılırsa az olur gibi kriterler arkadaşlar önemli. Arkadaşlar biliyorum şimdi diyeceksiniz Özgür Usta ne kadar çok konuştun ya. İş yaptı, işini görelim. Arkadaşlar basit bir uygulama da yapacağım. Bu videoda sadece konuşmak istemedim. Arkasında Hindistanlı kardeşlerimizin yaptığı, sizlerin de belki birçoğunuzun gördüğü çalışmalar var. Adamlar yokluktan mıdır bilmiyorum. Elleriyle harç çıkarıyorlar, elleriyle dekorasyon yapıyorlar. Bilmiyorum fakir bir ülke olduğu için mal alır yok mudur? Yani çelik malları yok mudur? Bu adamlar elleri yara olmuyor mudur? Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Belki içlerinden bu şekilde yapmak geliyor bilmiyorum. Belki atalarından böyle gördüler. Adamlar elleriyle harcı daha çok gördüğüm kadarıyla benim alçıyı iç cephe çalışmalarında alçıyı, dış cephe çalışmalarında beyaz bir tamir harcı gördüğüm kadarıyla wall putty yazıyor. Dış cephe için uygun yağmura dayanıklı toz malzeme kullanıyorlar. Putty tamir harcı demek, wall putty dış cephede yağmura dayanıklı bir beyaz tamir harcı kullanıyorlar muhtemelen. Elleriyle karıp, elleriyle baskı şeklinde duvarda arkadaşlar dekorasyon yapıyorlar. Ben bu çalışmamda size bundan bir örnek de vereceğim. Bizim Türkiye'de de olmuş olsun. Biraz kopyalamış gibi olacağız ama basit bir çalışmaya bakalım biz de yapabileceğiz mi? Yaptığımızda karşımıza ne çıkacak? Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, orijinal olsun diye alçıyı suya koydum. Elle karıştırma yöntemiyle yapacağım. Bakalım hiç mala kullanmadan dekorasyonu ne anlamda sağlayabileceğiz? Beraber görelim. Arkadaşlar stres atma anlamında çok güzel. Vıcık vıcık. İnsana bir hoşluk veriyor. Stresini atıyor. Suyla hamur yoğurur gibi. Hoş bir duygu. Stres atma anlamında adamların neden namussuz oldukları, sürekli güldükleri anlaşılıyor. Adamlar rahat. Böyle ellerini vıcık vıcık bunu yapıyorlar. Demek ki bu arada stres kalmıyor. Biz Türkler olarak daha çok gergin insanlarız. Hayat bizi bir şekilde geliyor. Arkadaşlar yenilikleri açık olmak lazım. Adamlar yapıyorsa bildikleri vardır. Denemek lazım. Yenilikleri açık olmak lazım. Küçük görünmek lazım. Dekorasyon dediğimiz şey göze hoş gelen şeydir. Yapılan şey göze hoş geliyorsa dekorasyondur arkadaşlar. İnsanlar yeni arayışlar için uzak doğuya gidiyorlar. Gidenler niye gidiyor? Hep yeni arayışlar için, kendilerini mutlu edecek şeyi bulmak için. Artık yeni şeyler bulmak için arkadaşlar uzaklara gitmeye gerek yok. YouTube açtığımızda karşımıza değişik çalışmalar çıkıyor yüzden. Sizi sıkmamak için ben videoyu şimdi ara veriyorum. Biraz daha yoğurayım. İyice hamur gibi olsun. Evet, uygulamamıza geçtik hızlı bir şekilde. Burada canını sıkılmasın diye arkadaşlar videomu hızlandırdım. Küçük küçük anlatımlarla devam edeyim. Gerçekten rahatlatıcı bir iş. Bunu belirtmek isterim. Sizler de gerginseniz, böyle üzerinize bir anlayamadığınız gerginlik, atamadığınız bir gerginlik varsa yapın bir kova harç kendinize. Alçıyla buz gibi su. Benim yaptığım gibi yoğurun. Orada zaten %50'si gider stresinizin. Sonra kendinize duvarınızda bir yer belirleyin. Başlayın parmaklarınızla, avucunuzla gelişigüzel sıvamaya. Bu aşamada arkadaşlar çok estetik gerekmiyor. Gelişigüzel avucunuza
alçıyı alıp yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi burada saten alçı tercih ettim. Derz alçısı da olabilir. Bunlar macun kullanımında güzel malzemelerdir. Sıvı alçısı arkadaşlar biraz daha e, kumlu bir malzeme, kalın bir malzeme saten alçıya göre ve yapışkanlık oranı saten alçıdan daha az. Dolayısıyla bu tür işlerinizde her zaman ev için dekorasyon işlerinizde saten alçıyı ve derz alçısını tavsiye ederim size. Arkadaşlar malzemeleri sürdük. Bu aşamadan sonra artık olay tamamen bize kalıyor. İstediğimiz dekorasyonu yapabiliriz. Şöyle ellerimizle güzel bir ambiyans yaratabiliriz. Farklı bir doku oluşturabiliriz. Hint ezgisi, Doğu ezgisi arkadaşlar duvarımızda oluşabilir. Eksik gördüğünüz üzerlere gayet rahatlatıcı bir iş. Arkadaşlar en kolay metotlardan bir tanesi bu. Doğaçlama takabilirsiniz. Kuruduğunda arkadaşlar üzerine hafiften bir rutuş yapacağız. Ve çift renk şekilde boyayacağız. Güzel bir ambiyans oluşacaktır. Siz de arkadaşlar çalışmalarınızda her zaman diyorum, cesaretli olun, içinizden geldiği gibi davranın. Çirkin olur endişesine kapılmayın. En kötü ihtimalle kazırız duvardan, atarız çöpe, olay biter. Arkadaşlar şimdilerde yemek yarışmalarında çokça alınıyor. Kreatif, yaratıcı çalışma. İçinizden geldiği gibi arkadaşlar Allah'ın size verdiği yeteneği kullanın. Ben yapamam demeyin. Kimse anasından usta doğmuyor, kimse anasından aşçı doğmuyor. Zamanla oluşuyor arkadaşlar bazı hasletler. Siz de içinizde bastırılmış duygular varsa dekorasyona dair tavsiyem onu dışarı çıkartın. Arkadaşlar çalışmamızın şimdi boya uygulamasına geçiyoruz. Ben bu uygulamada oksit sarı rengini kullanacağım. Oksit yellow ve sedef rengi arkadaşlar bej boyam vardı. Onu ikisini karıştırıp bir değişik kombinasyon yakalamaya çalıştım. Bakalım nasıl çıkacak. Sedef boyanın parlaklığıyla oksit sarıyı karıştırmak istedim. Üzerine de altın varak uygulamak istiyorum. Farklı bir burada deneme yapmak istedim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Merak ettim. Sizlere de göstermek istedim. Boya aşamasında ben geniş bu kullandığım fırça var bende. Genelde su yalıtım işlerinde ve böyle geniş alanları boyamak istediğimde bunu kullanıyorum. Tam kestirme fırça gibi değil. Geniş ağızlı bir takoz fırça. Siz burada kestirme fırça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dış cephelerde kullandığımız iplikli ruloyu kullanabilirsiniz. Saten rulo burada olmaz boyama anlamında. Dış cephe rulosu burada veya da plastik boya rulosu da kullanılabilir. Kestirme, geniş ağızlı bir kestirme fırça da kullanılabilir.
Ben arkadaşlar oksit sarıyı burada tercih ettim. Elimde vardı, onun için onu tercih ettim. Koyu sarıyla altın yanda görüyorsunuz, hasır desenli resimde. Oranın üzerindeki altın sarısı oksit sarının üzerinde nasıl durur onu merak ettim. O yüzden burada bunu bitirdikten sonra üzerine kurumasına mütakip sünger yardımıyla altın varak rengini arkadaşlar sürmek istiyorum. Bakalım ışığın etkisiyle altın varak parlar yapısı gereği nasıl bir görüntü verecek onu merak ettim. Siz zevkinize uygun olarak farklı renkleri kullanabilirsiniz. Bana takılmayın burada benim yaptığım renge. İstediğim gibi rengi yapabilir. Zevkiniz nasıl arkadaşlar uygunsa o rengi kullanabilirsiniz. Hatta taraftar renklerde yapılabilir. Alta lacivert atılıp üzerine altın varak yapılabilir. Altına koyu kırmızı, bayrak kırmızı atılıp üzerine gene altın varak atılabilir. Taraftar rengi çıkabilir. Komple siyah boyayıp üzerine beyaz sedef boya atılabilir. Güzel olur. Trabzonspor renklerinde olabilir. Alt komple bordo renkli boyanıp üzerine mavi renk atılabilir. Güzel durur. Ben İnegöl'lü Bursalı olması hasebiyle arkadaşlar komple altı beyaz yapılıp üzerine yeşil atılabilir. Veyahut da tam tersi altın komple koyu yeşile boyayıp üzeri beyaz çıkıntılı kısımlara sünger hafiften sürtülerek ince gene beyazı sünger sürülerek taraftar renk yakalanabilir. Bizim İnegölspor bordo beyaz, altına komple bordo yapılıp üzeri gene ince beyaz yapılabilir. Gördüğünüz gibi parmak izlerimizden dolayı 3 boyutlu bir görüntü oluştu. Bu böyle de bırakılabilir. Dediğim gibi çift renk veya 3 renkte yapılabilir. Bize kalmış. Evet, kurumasını bekleyeceğiz. Yaptığımız uygulamanın sonra üzerine altın varak uygulamasını arkadaşlar yapacağım. Güzel olacağını ümit ediyorum. Bu arada kururken size diğer çalışmaları göstereyim. İşte hasır desen arkadaşlar gri ve altın varak kullanarak burada örümcek ağ gibi tuğla desen ve yanındaki çalışmalar. Arkadaşlar bunların hepsini farklı videolarda çektim videolarını. YouTube'da Özgür kanalında seyredebilirsiniz. Sizlere fikir verme açısından iyi olur. Uygulamamda süper altın varak kullanıyorum. Küçük bir paket aldığınız zaman çok büyük işler yapabilirsiniz. Marka önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Sünger rulo yardımıyla, sünger hatta yardımıyla ben ama bir inşaat süngeri olabilir, bulaşık süngeri de olabilir. Yardımıyla fazla bastırmadan yüzeye değdirerek arkadaşlar uygulamamızı yapıyoruz. Biraz akşam saatlerine kaldığı için ışık yetersiz oluyor, kusura bakmayın. Bu çalışmamda aslında ışık çok önemli. Burada yaptığım işin güzelliğini, düzgünlüğünü görebilmeniz açısından ama biraz aceleye geldi. Işık yetersiz kaldı. O yüzden tam benim gördüğümü siz göremiyorsunuz parlaklık anlamında. Altın varanın etkisi size tam anlamıyla geçmiyor, öyle zannediyorum. Asil bir çalışma olduğu gibi çok iddialı olmasa da misafir odalarına gidebilir. Düğün salonlarına gidebilir, böyle eğlenceli alanlara. Ağır bir görüntü oluşturdu. Bir saray duvarı esintisi oluştu sanki. Burada önemli olan şey süngerimizi fazla boyaya bandırmayalım. Olabildiğince bir düz zeminde fazlasını aldıralım. Alttaki dokuya geçmemesi gerekiyor bastığımız süngerin. Sadece yüzeye temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim burada. Çıkıntılı kısımlarda altın varan kalması gerekiyor. Bir çiçek bahçesi gibi oldu bir nevi. Parmak izlerimizde oluşan görüntü. Sarmaşık gibi bir hal aldı. Sanki bilinçli yapılmış bir görüntü gibi. Gayet hoş oldu. Daha farklı el hareketleri de yapılabilir. Sadece elimizi böyle 5 parmağımızı avucumuzu bandırarak da duvara bir şekilde çıkartabilirdik. Ben parmaklarımı gezdirmeyi seçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun bitmiş haliyle karşınızdayız. Arkadaşlar boyalar temsilidir. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben oksit sarıyla altın rengi olarak boyanın nasıl görüneceğini merak ettim. O yüzden iki rengi kombine ettim.
Aslında gayet de hoş durdu ışıklı ortamda. Bu tür arkadaşlar boyalarda ışık çok önemli. Işık alan yerde boya kendini gösterir. Mekanınız yeterince ışık almıyorsa boya kendini göstermeyecektir. Gayet hoş oldu. Aralarında boya değmeyen yerler var. Bunlara tuş yapılabilir. Sevgili arkadaşlar merhaba. Videomuzun sonuna geldik. Beğenip yorum yazarsanız hoşuma gider. İyi veya kötü yaptığımız işlerle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bu da böyle bir çalışma oldu. Hintli kardeşlerim de kalbini kırdıysam özür dilerim. Amacımız kötü bir şey değil. Onların çalışmaları hakkında esprili bir dille yorum yapmak istedim videomun başında. Herkese sevgiler, saygılar. Beni nereden seyrediyorsanız, nereden takip ediyorsanız hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Fikirleriniz varsa fikirleri açığım. Yeni fikirlerde karşınızda olmaya çalışırım. Dekorasyonunu yapmamı istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Onun dekorasyonunun hakkında çalışırım. Bu da böyle bir çalışma oldu. Parmakla yapılan, hatta sıvası da elle yapılan, çıplak elle yaptığımız bir çalışma oldu. Arkadaşlar renkler değişebilir. Siyahın üzerine altın varak veya da bronz varak güzel gidebilir. Siyahın üzerine gri gidebilir. Her renk kullanılabilir arkadaşlar. Alta koyu, üstü açık renk çalışılabilir. Genelde bu renk altı koyu, üstü açık olursa güzel kendini gösterir çalışmalar. Gördüğünüz gibi hoş bir ambiyans yakaladığımızı düşünüyorum.